Merhaba değerli izleyiciler. İtshak Bentov'a ait Çılgın Sarkaç kitabının ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüm süper mikroskopla bakış konusuna aitti. Ve kaldığımız yerde iyonosfer ve dünyanın elektrostatik ortamı. Bu bölümü bitirdikten sonra üçüncü bölümden devam edeceğiz. Evet, şimdi burada dünyanın iyonosferini bu elektriksel alanı taşıyan önemli bir unsur olarak tanımlayabiliriz. Dünyanın yaklaşık 80 kilometre yukarısında konumlanan iyonosfer radyo dalgalarını yansıtır ve bu işlevi gören yüklü bir katmandır. Elektrik yükü pozitif diyelim, dünyanın da negatif olsun. Ve bu da uzun mesafeli radyo iletişimi için onu önemli bir hale getirir. Ve bu katman dünyanın yüzeyiyle kapasitör gibi davranır. Yani şu sol tarafta gördüğümüz şekliyle. Kapasitörde plakalardan oluşuyor. İki tarafında plaka var. Elektriksel olarak geçirgen levha. Malzemesi elektriksel geçirgen malzemeden yapılmış ve eksi artı kutupları olan ve bu kutuplar arasında bir elektrik alana sahip olan bir yapı, devre elemanı kondansatör. Ve bu katman ayrıca dünyanın yüzeyiyle kapasitör gibi davranabilir dedik ve elektrik yükünü depolar, aynı buradaki kondansatör yapısında olduğu gibi. Ve bu ortamı etkileyen de potansiyel fark oluşur. Yani diyelim dünya ile iyonosfer arasında belirli bir potansiyel fark meydana geliyor. Ve bu benzetmede dünyanın elektrostatik alanının bir enerji depolama sistemi olarak çalıştığını ortaya çıkartıyor. Yüzeyden iyonosfere elektrik alanı gücü metre başına 200 volt civarı olarak ölçülmüş. Yani 200 volt bölü metre diyebiliriz. Ve bu dünyadaki canlılar üzerinde az etkiye sahip fakat tutarlı ve sürekli arz ettiği için tutarlı bir elektrik etkisi oluşturuyor. Biyolojik sistemlerde özellikle insanlar bu alanlarla etkileşime girdiğinde ve vücudunun yüzeyi bir topraklama noktası veya iletken görevi görebiliyor. Ve burada yüklerin dış değişikliklere yanıt olarak yeniden dağılmasını sağlıyor. Burada farklı bir benzetmeye yönelmiş İtshak Bentov. Jöle analojisi, jöle modeli analojisi diyelim. Benzetmesi. Burada dünyanın elektrostatik ortamını bir jöle gibi davrandığını, bu elektrostatik ortamın söylemiş, ifade etmiş. Ve dünyayı içinde gömülü küçük parçacıklarla, yani örneğin işte kuru üzümle temsil edilen organizmalarla bir jelatin kasesi olarak hayal edersek burada böyle bir benzetme yapmış. Yani şöyle kavanozun içerisinde jöle var. Jölenin içerisinde de diyelim kuru üzüm taneleri var. Bu alan içerisinde yani bunlar hareket ediyor gibi düşünebiliriz. Şimdi burada da diyelim bu kasede jölenin bir bölgesinde herhangi bir bozulma gerçekleşirse burada bir dalga oluşuyor. Diyelim buradan bastırdık. Jöleye bir kuvvet uyguladık, bastırdık. Burada bir çökme, bozulma gerçekleşti. Bu aslında bir dalga olarak yayılıyor. Çünkü jölenin akışkan bir yapıya sahip olduğu için içerisinde o şekilde yayılıyor ve dış bozulmalar. Burada aynı zamanda burada neye benzetiyor? Yani buradaki dalga örneği aynı zamanda elektromanyetik alanların yayılmasını burada kastediyoruz bu benzetmeyle. Elektromanyetik alanlar veya yerçekim dalgaları, alanların veya darbelerin diyelim veya yerçekim dalgaları gibi dış bozulmalar, dış faktörler mevcut bu durumda ve dünyanın elektrik alanı vasıtasıyla yayılabilir burada. O söylenmiş. Ve bu kavram bu bir ortamda elektrostatik ve elektromanyetik dalga yayılımına benzer olduğunu söylemiş İtshak Bentov. Ve jölenin esnekliği nasıl enerji bozulmalarını ve iletme yeteneğini etkiliyorsa alan etkilerinin katı bir matris olarak nasıl kaplayabileceğini gösterebiliyor buradaki örnek. Ve insan vücudu bağlamında da jöle
ufak etkileşimler altında bile dış sinyaller aracılığıyla vücudun doğal frekansıyla rezonansa girebilir. Yani insanı da böyle bir model üzerinden tanımlayabiliriz. Ve burada da rezonans frekansıyla uyarıldığında dış etkiler tarafından yine insanın da kendisine ait özel bir rezonans frekansı olduğunu, bir sistem dinamiği bağlamında rezonans frekansı olduğunu varsayalım. Bu da onun üzerinde bu şekilde bir arka alan sonucunda, yani arka plan sonucunda ortaya çıkabiliyor. Ve fizyolojik tepkilere de sebebiyet verebiliyor. Birazcık daha detaylı inceleyecek olursak, yani insan vücudu ile elektrostatik etkileşimleri birazcık daha detaylı olarak inceleyelim. İnsan vücudu özellikle de elektrik yükü ve dış alanlarla nasıl etkileşime girdiği sorununu gündeme getirmiş. Burada da vücudun elektrostatik alanın etkileşimi dış sinyallerin potansiyel olarak iç süreçlerimizi etkilemesi aracılığıyla etkilemesi için bir kanal görevi görüyor demiş ve bu benzetmede topraklanmanın bu etkileşimleri nasıl etkilediğine dikkat çekecek şekilde genişletilebilir. Yani vücudu topraklamak diyelim nötr potansiyel oluşturmak anlamına geliyor ve onu dünya ile eşit elektrik potansiyeline yerleştiriyor ve bu da dokular boyunca, yük de dokular boyunca akıyor. Yani yük, elektrik yükü dokular boyunca akıyor. Dünyanın elektrostatik alanındaki insanların buradaki oluşturduğu kuyular gibi, yani elektrostatik kuyular gibi işlediğini ve elektrik alanlarını iletken malzemelere benzer şekilde üzerlerine aldıklarını, topladıklarını ve dağıttıklarını gösteriyor. Yani her şey tabii ki de bir dışarıdan baktığımızda modellenebilir. Farklı yapılar şeklinde, farklı özellikleri itibariyle birçok geçişlilik gösterebilir yani burada. Modelleme kavramı insanlar üzerinde de, şimdi dünyanın elektrostatik alanında insanlar arasındaki etkileşimleri modellediğimizi varsayarsak bu örnek bağlamında da bu şekilde olabilir. Ve biyolojik sonuçları bunun nedir? Mesela dış elektrostatik alanlar da vücudumuzdaki elektrik yükü arasındaki etkileşim sonucunda fizyolojik aktiviteler dış alan ortamında küçük değişikliklerden etkileniyor mu? Ve burada biz buna bir tepki veriyoruz. Diyelim jöle örneğini verdik. Jöle bu rahatsızlıklara, bu pertürbasyonlara tepki veriyor. Canlı organizmalarda buna tepki veriyor. Yani buradaki değişimlere tepki veriyor. Buna mesela sirkadyen ritimler denmiş. Biyolojik döngüler. Hep bu değişimler sonucu ortaya çıkan insanların verdiği tepkiler bağlamında şekilleniyor. Yani psikolojilerini de etkileyebilir. Tabii fizyolojik anlamda da etkileri olabilir. Bunlar düşük frekanslardaki alan dalgalanması sonucu. Alan dalgalarının hassas dedektörleri oluyor. Yani insan da bu şekilde söyleyebiliriz. İnsanın da bu şekilde bir davranış gösterdiğini, bu yapı içerisinde davrandığını söyleyebiliriz. Burada içsel biyolojik alanlarda da örneğin vücutta içsel bir elektrik yükümüz var ve bu dinamik, bu iç yük ortamla birlikte, ortama kıyasla dinamik bir denge içerisinde ve vücudun hem dış alanlarına üretebilir hem de buna yanıt verebilir. Tabii burada da aynı zamanda vücudun yük dalgalanmaları ölçülebilir. Fizyolojik ve çevresel değişikliklerle de ilişkilendirilebilir. Burada bir de aynı söyleyeceğimiz şey, vücudun elektrostatik alanı hücreler, dokular ince elektromanyetik sinyallere yanıt verecek şekilde ve biyo ile iletişime açık halde katkıda bulunuyor. Peki bunları söyledikten sonra vücudun çevresiyle ilişkisine dair bütünsel bir bakış açısı elde etmiş olduk
doğal frekanslarla rezonansa girebileceğini söyledik. Ortam alanlarındaki değişimlere yanıt verebileceğini söyledik. Şimdi de dünyanın küresel elektrik devresiyle ilişkili elektrostatik alanlarına bakalım. Bu global anlamda elektrik devresi gibi modelleyebiliriz. Devresiyle ilişkili elektrostatik alanlar. Kondansatör dediğimiz gibi, yani kondansatör örneğinde olduğu gibi. Vücudun elektrostatik alanı dünyanın elektrik alanıyla zayıf bir bağlantı oluşturur ve bizi gezegenin daha büyük elektromanyetik ortamına entegre eder. Ve bu alan bağlantısı dünya ve ionosferin tüm canlıların katkıda bulunduğu ve etkileşime girdiği doğal bir elektrostatik rezervuar oluşturduğu ve dünya ionosfer kapasitörü kavramıyla uyumludur. Ve bizim burada dünyanın elektrik alanı organizmaların adapte olması, bu elektrik alanı adapte olması çevresel bir elektrostatik ortam oluşturarak biyolojik süreçleri etkiler. Bu dünyanın elektrik alanı ve vücudun kendi alanı da bu daha büyük çevresel alanın bir uzantısı olarak görülebilir. Ve bu fikirlerde özellikle insanın dünyanın elektrik alanına etkileşiminin yalnızca olası fizyolojik etkileri için değil, aynı zamanda popülasyonlar arasındaki biyolojik ritimleri de senkronize etmekteki rolü de incelenebilir. Bu türden fikirler bağlamında. Ve aynı zamanda burada bir de bizim kendi içerisinde dünyanın daha yüksek enerji seviyelerine sahip bireyleri diyelim, örnek alalım. Daha güçlü sinyaller üretirken daha düşük canlılığa sahip olanlar daha zayıf sinyaller üretir. Ve bu da metabolizma, kalp hızı gibi biyolojik süreçlerinde vücudun elektromanyetik dalgaların yayılmasını etkileyebileceği fikriyle uyumlu. Yani insan diyelim belirli bir bilinç düzeyini değiştirerek kalp atışlarını hızlandırabilir, değiştirebilir. Bu noktada da bu elektromanyetik alanları etkileyebilir gibi biyoelektromanyetizma konusu da, yani kendi insan vücudunun fizyolojik doğası gereği olan tepkileri bir elektromanyetik alan da üretebiliyor. Yine bu beyin dalgaları olarak da gözlemlenebilir. Aynı zamanda işte kalbin atışı sonucunda da oluşan elektromanyetik dalgalar da gözlemlenebilir. Evet, bunlar biyolojik ritimlerin yine dedik ve bu biyolojik ritimlerin senkronizasyonu durumu da var söz konusu. Ve bir de rezonans frekansları ve osilatörün senkronizasyonu konusuna da değinebiliriz. Burada da geri besleme döngüsü içerisinde yayılıyor dedik. Yani dünyanın ionosferi ile insan bedeni arasında bir etkileşim geri besleme döngüsü içerisinde yayılıyor. Birbirlerini etkileyebilirler. Ve aynı zamanda burada tabi bunların düzeyleri farklı. Etkileşim düzeyleri farklı olabilir. Hassasiyetleri farklı. Burada rezonans frekansında bahsedecek olursak harici alanla insan vücudu, yani harici alanın insan vücudunu etkilediği ve birlikte bir eş fazla durum oluşturduğu, diyelim insan vücudunda ki insanın işte doğal frekansında belirli yapısına ait, orada dışarıdan o etki geldiğinde işte orada rezonansa girmesi diyebiliriz, örnek verebiliriz. Yani diyelim beyin dalgaları olabilir bu. Beyin dalgaları harici ritmik uyaranlarla yine senkronizasyona girebilir ve biyolojik sistemlerde de bu frekansın takip etmeleri, takip tepkilerinin merkezinde yer alır. Şimdi yine aynı zamanda kardiyovasküler sistemde de fizyolojik tutarlılığı, yani bu senkronizasyon, bu ritmik senkronizasyon arttırabiliyor. Bir de şimdi uzun dalga boylu elektromanyetik dalga iletiminden söz edebiliriz. Değinilen konulardan biri de bu. Burada da çok düşük frekanslı elektromanyetik dalgalar, yani ELF dediğimiz
elektromanyetik anlamda düşük frekanslı dalgaların ve bu düşük frekansta uzun dalga boyuna sahip. Yani normalde yayılması şu diyelim manyetik alan, buna dik bir elektriksel alan var. Şey düzleminde, bu diğer içe doğru düzlemde şu x düzlemi olsun, şurası y ekseni olsun, şurası x ekseni olsun. Şimdi burada yayılıyor diyelim, elektromanyetik dalgalar yayılıyor aynı frekansta. Şöyle gösterelim. Bunun şimdi dalga boyunun uzun olması ne demek? İki dalga tepesi arasındaki uzunluktu dalga boyu. Omega bir saniyedeki dalga sayısı da onun frekansını, dalga tepesinin sayısı da frekansını veriyordu. Hani bir saniye boyunca olan. Diyelim burada bir saniyede 4 tane dalga tepesi oluyor. O zaman 4 Hz oluyor. Atıyorum bu noktada da bunun dalga boyunun kısa, yani uzun olması ne demek? Frekansının düşük olması demek. Yani lambda çarpı f eşittir c gibi bir ilişki var. Lambda dalga boyu, f frekans, c de ışık hızı. Zaten elektromanyetik dalga ışık hızında yayılıyor. Ve burada diyebiliriz, yani biyoelektromanyetizma bu düşük elektromanyetik dalgaları insan vücudu üzerindeki etkileri de araştırılmış bu biyoelektromanyetizma kapsamında. Ve bazıları da beyin ve kalp tarafından üretilen ELF dalgalarının ince uzun menzilli etkileri olabileceğini inanmaktadır. Yani burada tabi parapsikoloji konusuna girmiyorum. Yani burada telepatiyi bununla açıklayabileceğini iddia edenler var. Fakat onlar tabi spekülatif kalıyor. Bazı noktalarda veya duru görü telepati gibi fenomenleri bu tarz ELF dalgalarıyla açıklanabileceğini iddia edenler var. Burada Isaac Bentov biraz da kısmına giriş yapmış. Yani metafizik boyutuna işin giriş yapmış ve meditatif durumlardan bahsetmiş. Bilincin meditatif durumlarından bahsetmiş. Onlar hakkında da birkaç şey söyleyebiliriz. Metabolizmayı yavaşlattığı ve derin bir fizyolojik tutarlılık durumuna ulaştığı bilinen meditasyon teknikleri de söz konusu diye belirtmiş. Burada meditasyon teknikleri metabolizmayı yavaşlatıyor. Ve burada meditasyon sırasında uygulayıcılar yavaş bir solunum hızı, azaltılmış oksijen ihtiyacı elde ediyor ve vücudun minimum enerjiyle ritmik salınımları sürdürmesini sağlıyor. Burada kalp, akciğer sistemi kesintiye uğramadan rezonans durumunda koruyabileceğini ileri sürüyor. Ve bu kontrollü rezonans kavramı da birden fazla fizyolojik sistemdeki frekans tutarlılığına benzer. Yani bunlar eş fazla hale geliyor. Solunum sistemi, kardiyovasküler ve sinir sistemleri senkronize çalıştığı bir durum ortaya koyuyor. Fizyolojik anlamda tutarlı, meditasyon sırasında da kalp hızı değişiyor. Ve yüksek bir kalp hızı değişkenliği vücudun durumları arasında da sorunsuz bir şekilde geçiş yapabiliyor. Ve parasempatik sinir sistemi aktivasyonuna da atfediliyor bu durum. Bu fizyolojik sistemlerde tutarlılık yine verimli enerji kullanımı, istikrar ve stres faktörlerine karşı da dayanıklılık sergilememizi sağlıyor. Yani sağlık boyutunda ve psikolojik boyutunda meditasyonla kendi ruh halimizi dengede tutabiliriz veya iyi hissedebiliriz kendimizi. Bu noktada psikolojik etkileri de var, fizyolojik etkileri de var olduğu söyleniyor. Hep bu alanların belirli şekilde uyumlanmasıyla birbirleri arasındaki etkileşimleriyle ilgili bu rezonans durumuyla ilgili. Yani optimum rezonansa bakacak olursak, optimum rezonans nedir? İleri meditasyon sırasında diyelim vücudumuz saniyede 7 döngüye
diyelim. Saniyede 7 döngü diyelim. Buna Schumann rezonans deniyor. Dünyanın işte elektromanyetik dalga frekansına benzediğini, buna işte optimum rezonans demişler insan vücudunda ki belirli yapıların elektromanyetik frekansının dünyanın doğal elektromanyetik frekansı ile eşleştiği durumlar. Burada iç fizyolojik ritimler uyumlu. Dünyanın elektromanyetik alanına uyumlu. Ve bu eş zamanlılık da meditasyon yapanlar tarafından sıklıkla bilindiği söyleniyor. Burada da 7.83 Hz diyor demiş Schumann rezonansına. Elektromanyetik boşlukta bir kalp atışı oluşturan küresel yıldırım çarpmaları diyelim, ELF dalgası. Bununla uyumlanırsak biz bilincimizde daha yüksek bir seviyeye çıkıyor veya bilincimiz o daha önceden hissetmediği, deneyimlemediği daha algıları da kendi ruh hali itibariyle deneyimleyebiliyor demişler. Derin meditasyon sırasında tabii. Sakinlik, topraklanmışlık hisleri için potansiyel bir açıklama sağlıyor bu da. Ve bu elektrostatik alanların etkileşimleri de işte rezonans, fizyolojik tutarlılık kavramlarıyla bir arada getirilebilir. Ve bunun faydaları işte tabii ki de belirli araştırmalar var bunun üzerine. İşte tamamen öznel olmadığını belirtmişler ve gözlemlenebilir fizyolojik sonuçlara da sahip olduğu söyleniyor. Yani kan basıncının düşmesi, sinir sisteminin gevşemesi. Yani fizyolojik etkileri nedir? Kan basıncı düşmesi, işte sinir sistemi gevşemesi, stres düşmesi, azalması diyelim. Düşük stres seviyeleri, vücuttaki rezonansın fizyolojik ritimleri, işte homeostası teşvik etmesi, homeostas vücudun dengesi genel anlamda organ sistemler boyutunda homeostazi ve bunu kolaylaştırıyor, yani bunu kolaylaştırması sinir ve kardiyovasküler sistemlerde etkili. Kalp hızı değişkenliği, kalp hızının değişmesi de buna bir örnek meditasyon sırasında. Uyumluluk, dayanıklılık artması işte ve belirli bir şekilde huzur ve refah durumlarının desteklenmesi, bedensel işlevler bağlamında. Ve burada bilinç durumlarından da artık söz edebiliriz. Yani İshak Bentov oraya geçiş yapıyor esas. Zaten bilincin mekaniği kitabın ana konusu da bilincin mekaniği üzerine. Burada bilincin metafiziksel boyutuyla fiziksel olarak biz bunları nasıl izah etmeye çalışabiliriz gibi bir yorumlarda bulunuyor. Meditasyon ve yükseltilmiş bilinç durumları diyelim. Evet, şimdi diyor ki meditasyon kademe olarak daha yüksek bilinç durumlarına ulaşmanın bir yolu şeklinde tezahür edebilir. Burada mesela şöyle örnek verelim. Şimdi nabız atışını bizim normalde diyelim nabız atışımız şu şekilde. Belirli bir şeyi var. Kendisini tekrar eden periyodik bir sinyal olsun. Meditasyon durumunda bu sanki daha rezonansa girerken şöyle azalan dalga boylarında birazcık daha şiddeti yükseliyor. İşte frekansı yükseliyor. Böyle bir faz durumu yani. Tabi bunlar kendi tekrar ettiğini varsayalım. Yani tekrardan yapıda olsun. Tam düzgün çizmek gerekirse. Ve buna da rezonans durumu deniyor. Peki yine burada duraksama, yani aslında bizim periyodik sinyalimiz zaten bahsettiğimiz gibi salınan alanlarla etkileşim içerisinde ki mesela diyelim normal bir sinyal alalım. Periyodik bir sinyal, sinüzoidal.
Burada da işte şunlar tepe noktaları, şu çukur noktası, bu kendini tekrar etmesi, periyodiklik anlamında başladığı yere tekrar geri dönüyor. Şöyle devam ediyor. Evet. Burada da bir hareket söz konusu tabii ki de. Bu da yayılma, elektromanyetik alanın yayılımı. Şimdi tamam, bunlardan bahsettik. Bunun mesela sayılması diyelim saniyede 1 saniye geçtiğinde diyelim 14 tane biz burada tepe sayıyorsak 1 saniye içerisinde, o zaman bu 14 Hz olmuş oluyor. Bunu tabi uzatalım şimdi. 14 tanesinde 1 saniye boyunca diyelim 14 tane yayıldığında, 14 tane tepe saydığımızda o zaman buna 14 Hz diyebiliriz. Bu şekilde göstermiş. Şimdi tamam. Bu bilgiden sonra burada meditasyona ait yükseltilmiş bilinç durumlarına bakalım, tartışalım. Şimdi normalde bunda yüksek farkındalığa ulaşıyoruz bu noktada. Yükseltilmiş bilinç durumlarında diyor İshak Bentov. Yükselme hızlı bir geçiş değil. Her birey için farklı şekilde ortaya çıkabilir. Yani hassasiyetleri, sinir sistemi özellikleri ve zihinsel durumları gibi faktörlerden etkilenen kademeli bir süreç. Burada meditasyon üzerinde yapılan çalışmalarda yine EEG sinyallerinde, EEG beyin sinyallerinde üzerinden değerlendirdiğimizde alfa dalgası, meditasyon durumları ilişkili mesela alfa dalgası 8 ila 12 Hz veya teta dalgası, beyin burada nöronlarının eş fazlı bir şekilde kolektif bir seviyede elektromanyetik dalga üretmesi, yayılması, nöronların ateşlenmesi sonucunda ortaya çıkan kolektif bir yayılım. Burada tabii daha yavaş frekanslara doğru kayıyor. Yani alfa mesela normal bilinç durumundan teta bilinç durumunda daha düşük low frequency'ye doğru geçiş yapıyor. Meditatif durumlar arttığında daha dinginleşiyor, yani vücudumuz daha dinginleşiyor. Çevresel uyaranlara karşı daha hassas, algılar açısından daha açık oluyor ve düşük stresli, daha verimli, enerji açısından da daha verimli bir tutum sergilememizi sağlıyor. Enerji sarfiyatımızı azaltıyoruz bu noktada. Çünkü stresli hallerde daha yüksek frekanslarda daha kaotik stresli tepki verdiğimizde algımız daralıyor. Tabii ki de çevre dış ortam algımız azalıyor, zayıflıyor. Daha fazla enerji harcıyoruz. O stresli durumda olduğumuzda, bunun stresli durumdan, tabii ki stresli durumlarda vücudun fizyolojisini de etkiliyor. Yine bu meditasyon hali bizi iyileştirici etkilerde, olumlu etkilerde insan vücuduna yapıyor. Yani psikolojik süreçler bunları etkileyebiliyor. Ve dünyanın elektrostatik alanındaki rezonans sinyalleri ve amplifikasyonu da diyelim Schumann rezonansı dedik, 7 Hz dedik. 7 Hz'e yakın dalgalarla diyelim 7 Hz'te uyumlu olduğumuzda biz teta şeyine gidiyor. Alanına gidiyor. Teta frekans bandına gidiyor. Ve bu Schumann rezonansı da 7 Hz, dünya ile uyumlu olan. Hep bu durumda kalırsak, bilincimizi hep bu durumda sokarsak diyor, bu dünyayla biz uyumlu hale geliriz yani. Daha doğayla ve dünyayla uyumlu hale geliriz. Bilinç düzeyimiz daha yüksek seviyede olur diyor. Ve frekans küresel olarak da işte bununla rezonansa girmekten bahsediyor. Beyin dalgalarının eş fazla hareket etmesi. Kolektif bilinç ve buna şöyle bir tanımlama yapmış. Buradan nereye varmış? Kolektif bilince. Taşıyıcı dalgalarda ve uzun menzilli dalgalarda taşıyıcı dalga, rezonans dedik. Ve grup halinde mesela diyelim osilatörler gibi düşünelim bunu. Osilatörlerin hani nasıl metronomlar nasıl eş fazla hareket ediyor? Bir seviyede aynı yapıyı gösteriyor, hareket davranışını gösteriyor, karakteristiği gösteriyor. İşte kolektif bilinçte bu şekilde
farklı katılımcılar olduğunu düşünelim. Farklı aynı anda meditasyon yapan farklı katılımcılar. Bu eş fazlı bir kolektif bilinç oluşmasını sağlayabilir diyor. Bunlar da tabii spekülatif, bu noktada spekülatif ama hani en azından bir şey, bilimsel olarak bir açıklama da bulunmaya, yani bu tarz fenomenleri, parapsikolojik fenomenleri de nasıl açıklayabiliriz tarzında bir yaklaşım, düşünce metodolojisi geliştirmek açısından faydalı bu noktada. Evet, bunlardan söyledik. Yine yapıcı, yıkıcı girişimler, yani girişimlerin ortak girişimler, mesela girişim dalgalarının üst üste binmesi aynı anda ne oluyor? Bunu güçlendiriyor. Bu sinyali güçlendiriyor. Bu dalgaların üst üste binmesi, girişim yapması, tepe tepe, çukur çukur yeni bir dalga oluştu. Oluşan dalga daha güçlü olmuş oluyor. Amplitude, yani şiddet anlamında. Ve rezonans durumlarda meditatif senkronizasyonun küresel etkisine. Diyelim mesela yeterli sayıda birey 7 Hz frekansa uyum sağlarsa dünyanın elektromanyetik ortamında sürekli rezonans yapısı halinde, diyelim şarkı gibi, bir senfoni gibi küresel bir sinyal oluşturulabilir diyor. Çok çok küçük bir etkiler aslında büyük bir etkiyi tetikleyebiliyor gibi. Yani transistör gibi, yani elektriksel devrelerdeki transistör yapısı gibi küçük tetiklemeler böyle rezonansa sokuyor diyebiliriz gibi bir yaklaşımı var. Ve çevresel bilinç ve çevresel etkileşimde de bütünsellik anlamında bir görüşü yansıtıyor. Bu zihinsel durumlara ulaşmamız bu kolektif zihin çerçevesinde. Evet, bu noktada söylenecekler bu kadar. Artık bundan sonra da diğer yeni bir bölüme geçeceğiz. Sabırla dinlediğiniz için yine teşekkür ederim. İyi günler dilerim herkese.